Merhabalar, El Sanatları Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Yine pompon ipiyle karşınızdayız. Bu sefer pompon ipinden yelek yapacağız. Hemen başlayalım. 36 ilmekten zemini kuracağız. Ön taraflara, her tarafına 9 ilmek olarak düşündüm. Arka tarafına da 18 ilmek. Toplam 36 ilmeğimiz oluyor. Ve diğer pandifi ördüğümüz teknikle bunu da yeleğimizi de bu şekilde örüyoruz. Pandifi haroşe tekniğiyle örmüştük. Bunu da yine aynı şekilde haroşe tekniğiyle ve aynı teknikle zemini kuruyoruz. Bu şekilde hemen şu iki pompon arasını şöyle çevirip 36 ilmek kuruyoruz zemini. Evet, 36 ilmeğimi kurdum şimdi. İlk ilmeği örüyorum. Ve şu şekilde her ilmeği 2 defa örüyoruz arkadaşlar. Ve ilmekleri şöyle göstereyim. Arka taraftan alıyorum. Haroşe tekniği. Haroşe tekniği ya hep arkadan veya da hep önden olur. Fazla delikli olmaması için de her ilmeği de 2 defa örüyorum. Bu şekilde. Bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde her ilmeği 2 defa örüyoruz ve haroşe tekniğiyle örüyoruz. İlk ilmeği de 2 defa örüyoruz. Şu şekilde. Aynı ilk ilmeğimizde de herhangi bir değişiklik olmuyor ve gördüğünüz gibi haroşe tekniği ya hep ön taraftan alacağız ilmekleri veya da arka taraftan alacağız. Ben arka tarafı tercih ettim. Şu şekilde arkadan dedim, önden arkaya doğru milimi batırıyorum ve bu şekilde örüyorum. Tabi bu 36 ilmeğimiz arkadaşlar hem ön hem de yeleğimizin hem ön tarafı hem arka tarafı aynı anda bitmiş olacak. Yani aynı anda başlamış oluyoruz, aynı anda da bitirmiş olacağız. Onun için ön sağ taraf için 9 ilmek, ön sol taraf için 9 ilmek, arka taraf için de 18 ilmek olarak düşündüm. Yani toplamında 36 ilmek olacak. Evet, bu şekilde 38 sıra haroşe tekniğiyle ördüm. Şimdi yeleğimizin tam kol kısmını, kol altın kısmına geldik ve ön taraflarını ayırma aşamasındayız. Şimdi ön kısmına 9 ilmek olacak şekilde ayırıyoruz ve ben burada 10 ilmek ördüm. Bakın sağ tarafımdan ördüğümde 10 ilmek ördüm ve geri döneceğim. Şimdi 9 ilmek bırakacağız o ön tarafı. Bir tanesini azaltıyoruz. Şöyle 2 ilmeği birden, tabi ipimi arka tarafa vereceğim. Hep ben arkadan ördüğümden dolayı 2 ilmeği birden alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 9 ilmeğim kalmış oldu yeleğimin ön taraf kısmı için. Ve buraya geldiğimde 9 ilmeği şu kısma geldiğimde devam etmeyeceğim. Geri döneceğim. Ön tarafı örmek için bu şekilde haroşe tekniğiyle devam ediyoruz.
Evet, bu şekilde 9 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Ve geri dönüşlerimde ipimi yine arka tarafa veriyorum. Aynı şekilde, aynı teknikle örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Diğer ön kısmını da aynı şekilde ayırıyoruz. Arka kısmına ise geri kalan da arka kısmının ilmekleri olmuş oluyor. Diğer sağ tarafımızın da yine aynı 10 ilmek alıyoruz ve geri dönüşte burada yaptığımız gibi ilk sırada bir tane azaltma yapıyoruz ve 9 ilmek kalacak. Bu şekilde 9 ilmeği örmeye devam ediyoruz. O aşamaya geldiğimde tekrardan o kısmı da sizlerle birlikte örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi 9 ilmeğimi 6 sıra ördüm. Kol altını ayırdıktan sonra şimdi yaka kısmını, kesim kısmına geldim. Yaka kısmını da bakın şu kenar kısmından gösteriyorum. Kenar kısmına geldiğimizde bir tane azaltma yapıyoruz. Yani şu şekilde 2 ilmeği birden alıyoruz. Bu şekilde örgü tekniğimize devam ediyoruz. Omuza kadar aynı bu sefer 8 ilmekle devam ediyoruz. 8 ilmekle omuza kadar geldiğimizde kesim kısmını da o sırada göstermiş olacağım size. Evet arkadaşlar, yeleğimizin sağ tarafını şöyle bitirme işlemini yaptım. Nasıl yaptığımı da sol kısmında göstermiş olacağım. Şu tarafta size göstermek için bitirmedim. Şimdi nasıl bitirdiğimi de göstereceğim. Herhangi bir iğneyle dikiş falan yok. Tığla bitirme işlemini yapıyoruz. Aynı sıra olacak şekilde ördük ve şimdi bitirme işlemine bakın. İç kısmında olacak şekilde buna dikkat edin. Dışında değil de iç kısmında bakın, kol altının hemen hizasında olacak şekilde ipimizin kalması gerekiyor. Şöyle ipimi alayım. Kaç tane ipim kaldığını saymak istiyorsanız da bakın 8 tane ilmeğim var burada. Burada da 6 tane ilmeğim var. Şurası da ense kısmı. Ense kısmına da 6 ilmek düz olarak ördüm. Ve şimdi omuz kısmını yapıyorum. Omuz kısmını da şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın 2 milimi de bu şekilde tutuyorum. Şu ipin olduğu ilmek şöyle içinden hemen şunu çekiyorum. Şimdi 8 ilmekli olan milimden 2 tane birden alıyorum bu sefer. Sekiz ilmekli olan milimde bir seferinde bir ilmek alıyorum. İkincisinde bir ilmek alıyorum. Ve şuna dikkat ediyorum. Bir soldaki milimden alıyorum. Bir de sağdaki. Şimdi sağdaki milimden aldım. Demin bu milimden 2 tane birden almıştım. Şimdi bir tane bir alıyorum. Şimdi sıra bunda. Ve şöyle milimde 2 ilmeği de birden alıyorum. İnşallah iyi görünüyordur. Demin bir tane almıştım. Şimdi sıra 2 tane bundan alıyorum. Şöyle. Şimdi sıra bunda. Evet, şimdi sıra bu milimde. Böyle sırayla örüyorum ve tersi olacak kısımdan örüyorum. Buna da dikkat edin. Çok fark etmiyor aslında tersi düzü. Sadece
şu bitirme aşamasında biraz belli oluyor. Pardon, demin en son bundan almıştım. Şimdi sıra diğerinde. Son aşama olunca millerimden ilmeklerim de çıktı. Sökülmedikten sonra sıkıntı yok. Şimdi sıra bunda. Evet, bu şekilde bunu şunun içinden şöyle çıkaracağım. Bir düğüm atıyorum arkadaşlar ve ucunu yakıyorum. Sökülmemesi için ucunu yakıyorum. Şöyle. Arkadaşlar 4 yumak ipim gitti. Onu da söyleyeyim bu arada. Bitirme aşamamız bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir kaba durma gibi bir şey yok. Çünkü dikiş yapmadım. İçinden tığla bitirdim. Şöyle iç kısmını görmek isterseniz bakın içi böyle gözüküyor. Onun için hani iç ve dış çok fark eden bir şey yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Yaka kısmında her iki tarafta da birer tane azaltma yaptım. Kol altından itibaren 3 sıra ördükten sonra bir tanesi buradan azaltma yaptım. Bir tane de buradan azaltma yaptım. Bu şekilde yeleğimizi bitirdik arkadaşlar. İnşallah sizler de videomuzu, yeleğimizi beğenmişsinizdir. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.